Bu videoda kosinüs teoremini iki farklı şekilde kanıtlayacağım. Öncelikle kosinüs teoremini hatırlayalım. Kosinüs teoremi bir üçgende üç kenar ve açılardan biri ile ilgili bir bağıntıdır. A köşesine göre a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kosinüs a'dır. Diğer köşeler için de aynı şekilde kosinüs teoremi yazılabilir. İlk kanıtımızla başlıyoruz. ABC üçgenimizde AC kenarına ait yüksekliğimizi çizersek ve burada kenar uzunluklarımızı hemen isimlendirirsek AD uzunluğu x olursa DC b eksi x olur. Yüksekliğimiz de h olsun. Burada hemen iki tane Pisagor teoremi uygulanabilir. Öncelikle BDA üçgeninde c kare eşittir h kare artı x kare, BDC üçgeninde ise h kare artı b eksi x karenin a kare olduğu görülür. Taraf tarafa çıkarma yaparsak burada h karelerden kurtuluruz. Geriye c kare eksi a kare ve x kare eksi parantez içerisinde b eksi x kare gelir. Tam kare açılımını yaparsak b kare eksi 2bx artı x kare gelecektir parantez içerisinde. Gerekli düzenlemeler yapılırsa x karelerden de kurtuluruz. Yani c kare eksi a kare aslında eksi b kare artı 2bx'tir. Şimdi buradaki x'i bulmak için BAD üçgeninde biz a açısının kosinüsünü incelemeliyiz. Kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Kosinüs a buradan x bölü c olarak bulunacaktır. X'i yalnız bırakırsak c çarpı kosinüs a. X'i denklemimizde yerine yazarsak c kare eksi a kare aslında eksi b kare artı 2bc çarpı cos a gelir. A kare yalnız bıraktığımız takdirde b kare artı c kare eksi 2bc çarpı cos a elde edilir. Böylelikle kanıt tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci kanıtımıza geçelim. AC kenarına ait yüksekliğimizi yine çizelim. A açısının kosinüsüne bakarsak komşu dik kenar bölü hipotenüs olacağından kosinüs A AD uzunluğu bölü C'dir. Aynı şekilde A açısının biz eğer sinüsüne bakarsak sinüs A BD bölü C'dir. Buradan AD ve BD yalnız bırakılırsa C çarpı kosinüs A ve C çarpı sinüs A elde edilir. Yerlerini yazarsak ve AC uzunluğunun tamamı B olduğu için DC uzunluğu aslında B eksi C çarpı kosinüs A'dır. Burada yapmamız gereken BDC üçgeninde Pisagor teoremini uygulamak. A kare C çarpı sinüs A'nın karesine ve B eksi C çarpı kosinüs A'nın tamamının karesine eşittir. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak uzun bir denklemimiz çıkacak ama bu uzun denklemde gözümüze hemen şu C kare çarpı sin kare A ile C kare çarpı kos kare A'nın çarpması lazım. Çünkü bu ikisini C kare parantezine yazarsak sin kare A artı kos kare A gelir. A açısı ne olursa olsun bu ikisinin toplamı daima 1'dir. Dolayısıyla sarı işaretlediğimiz yerler aslında c karedir. Böylelikle kanıtı tamamlamış oluruz.